15 Mart 2011. Demir yumrukla yönetilen Suriye, rejimin halka karşı sert ve baskıcı tutumu yüzünden protestolar sarmalına giriyor. Arap Baharı'nın rüzgarında halk az da olsa sokaklara dökülüyor. Daha fazla özgürlük talep ediyor. Ama gösteriler çok da ilgi görmüyor. Her şeyin fitilini ateşleyen kıvılcım ise Dera'da 15 ortaokul öğrencisinin okul duvarına "Sıra sende doktor" yazdıkları için tutuklanması oluyor. Rejim güçleri, Başar Esad'ın kuzeni Atif Nacib liderliğinde bu çocukları hapse atıyor. Çocukların akıbetinden endişeli olan aileleri ve bölgedeki ileri gelenler çocukların serbest bırakılması için valiyle görüşmeye gidiyor. Ve Atif Necip ile görüşmeyi başarıyorlar. Necip ise onlara şöyle diyor: "Çocuklarınızı unutun. Kadınlarınızla yenilerini yapın. Yapamıyorsanız kadınlarınızı bize gönderin. Biz onları hamile bırakırız." Yani bu aileler aşağılanarak ve hakarete uğrayarak oradan kovuluyor. Çocuklarsa hala hapiste tutuluyor. Bu olayı takip eden Cuma günü Dera'da binlerce insan Cuma namazı sonrası sokaklara dökülüyor ve aşırı polis müdahalesiyle karşılaşıyorlar. Rejim güçleri üzerlerine ateş açıyor. Ama bu korkut bastır yöntemi protestoları durdurmuyor. Aksine büyümesine sebep oluyor. Gösteriler ard arda geliyor. Protestolar barışçıl olsa da hızla ve kanlı şekilde bastırılıyor. Rejim halkına ateş ettiğini inkar ediyor ve isyanı manipüle eden terörist grupları suçluyor. Okul duvarına rejim karşıtı slogan yazdıkları gerekçesiyle tutuklanan 15 çocuktan biri olan 13 yaşındaki Hamza Ali El Hatip tutuklandıktan yaklaşık bir ay sonra hapishanede ölüyor. Hamza'nın cenazesi ailesine teslim ediliyor. Doktor raporları ve fotoğraflarla da ispatlanarak Hamza'nın ağır fiziksel ve cinsel işkence nedeniyle ölmüş olduğu halka duyuruluyor. Bu haberle halkın öfkesi daha da artıyor. Kısa sürede durum kontrolden çıkıyor ve Dera'da başlayan kıvılcım diğer şehirlere de sıçrıyor. Birkaç hafta içinde protestolar gerçek bir silahlı çatışmaya dönüşüyor. Suriye ordusu isyancıların yoğun olduğu bölgelere ağır silahlı saldırılar başlatıyor. Esad, baskıyı meşrulaştırmak için yabancı destekli terör tehdidine karşı savaştığını söylüyor. 2013'te savaş trajik bir dönüm noktasına ulaşıyor. Rejim, Doğu Guta'ya yönelik kimyasal bir saldırı gerçekleştiriyor. 600'den fazla sivil boğularak hayatını kaybediyorlar. Washington, saldırıdan Şam'ı sorumlu tutuyor ve bunun için Esad'ı cezalandıracağını söylüyor. Ama Esad, suçlamaları reddedip parmağını isyancılara doğrultuyor. Bu sırada Birleşmiş Milletler sahada araştırma yaparak ve topladıkları kan, toprak ve sarf malzemelerini analiz ederek sinir gazı kullanıldığını ve sinir gazı taşıyan füzelerin rejimin kontrolünde bulunan bölgeden ateşlendiğini raporluyor. Analiz raporu sonrası Birleşmiş Milletler toplanarak doğrudan yaptırım kararı almaya çalışıyorlar. Rusya ve İran'ın desteğini alan rejim doğrudan yaptırımlardan kaçınmayı başarıyor. Zamanın Amerikan Başkanı Obama'nın temaslarıyla Rusya ile anlaşılarak Esad'ın bir daha kimyasal silah kullanmamaya söz vermesi sağlanıyor. Ve bunu takip eden süreçte Birleşmiş Milletler yetkilileri Suriye'ye gelerek Suriye'nin kimyasal üretim merkezlerini etkisiz hale getiriyor. 2015 yılında Rusya sahada da Esad'a destek vermeye başlıyor. Rusya'nın hava saldırıları sayesinde rejim kontrolü yeniden sağlıyor. Esad, kendisini cihatçılara karşı istikrarın tek garantörü olarak sunuyor. Yıllardır devam eden savaşa rağmen
Beşar Esad hala iktidarda. Savaş suçlarıyla itham edilmesine rağmen diplomatik sahnede yeniden yer edinmeyi başarıyor. Ama ne pahasına? Sürmekte olan savaş milyonlarca hayatı alt üst etti. Büyük güçler ittifaklarını yeniden şekillendirirken tek bir soru hala cevapsız. Suriye halkı bir gün adil ve onurlu bir hayata kavuşabilecek mi? 2011 öncesinde Suriye, Beşar Esad rejiminin totaliter kontrolü altındaki bir ülkeydi. Hiçbir silahlı ayaklanma yoktu ve her türlü siyasi muhalefet sert bir şekilde bastırılıyordu. Halk, muhaberat olarak bilinen istihbarat servislerinin sürekli gözetimi altında yaşıyordu. Bu servisler her şehirde, her mahallede ve hatta ailelerin içinde bile vardı. 1982'den önce de Suriye bir dizi darbe, baskı ve isyanla sarsılmıştı. Ama esas olarak 1970'li yıllarda Baba Hafız Esad'ın yükselen diktatörlüğüne karşı İslamcı muhalefet doğrudan bir çatışma sürecine girdi. 1976 ile 1982 yılları arasında gerginlikler tırmandı ve sonunda Hama'da kanlı bir katliam ile sonuçlandı. Bir zamanlar güçlü olan Müslüman Kardeşler Hareketi 1982'de Hama'daki ayaklanmadan sonra rejim tarafından ezici bir şekilde bastırıldı. Binlerce kişi Suriye ordusu tarafından katledildi. Siyasi muhalefet yine de yok olmamıştı. Sürgünde veya yer altında yaşamaya devam ediyordu. Baskılar, katliamlar, itiraz eden sesleri tamamen ortadan kaldıramamıştı. Siyasi muhalifler, entelektüeller ve gizli İslamcı hücreler sürekli gözetim altında da olsa varlıklarını sürdürdü. Sınırın hemen ötesinde farklı bir gerçeklik yaşanıyordu. Irak'ta cihatçılığın yükselişi. 2003'teki Amerikan işgalinin ardından birçok Suriyeli savaşçı Irak'taki El-Kaide'ye katıldı. Beşar Esad rejimi bu cihatçıların Irak'a geçişine göz yumdu. Çünkü onların Amerikalıları zayıflattığını düşünüyordu. Ama 2008'den itibaren Şam bu grupların Suriye içinde bir tehdit olabileceğini fark etti. Baskılar arttı, kitlesel tutuklamalar yapıldı ancak cihatçılık tohumu çoktan ekilmişti. 2011 öncesinde Suriye'de hiçbir isyancı grup yoktu. Ama birkaç ay içinde iç savaş ülkeyi değiştirdi. Önce ılımlı muhaliflerden oluşan gruplar ortaya çıktı. Esad'ın rejim ordusundan firar ederek halkın yanında savaşmayı seçen firari askerler tarafından kurulan Özgür Suriye Ordusu, ardından radikal İslamcılar, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde YPG, en sonunda da El-Nusra ve IŞİD gibi cihatçı yapılar sahneye çıktılar. Suriye'deki çatışma, devrim ile iç savaş ve uluslararası cihatın iç içe geçtiği çok yönlü bir savaşa dönüştü. Suriye'deki savaş sadece bir iç savaş olarak görülemez. Bu, büyük güçlerin ve bölgesel aktörlerin sahneye çıktığı ve kendi çıkarları için savaştığı uluslararası bir savaştır. Peki Beşar Esad'a kimler destek verdi? Kimler onu devirmek için savaştılar? Çatışmaların başında Beşar Esad bu savaşı tek başına kazanamayacağını biliyordu. Bu nedenle onu iktidarda tutmak için her şeyi göze alan güçlü müttefiklerine yaslandı. Esad, müttefikliği için Rusya'ya Akdeniz'e kalıcı erişim ve Batı'ya karşı önemli bir etki aracı sundu. Diğer güçlü müttefik İran, Suriye'yi Tahran'dan Beyrut'a uzanan Şii ekseninin hayati bir halkası olarak görüyor. İran'ın Suriye'deki silahlı kolu olan Hizbullah, isyancılara karşı özellikle Kusayr ve Halep gibi şehirlerde belirleyici bir rol oynadı. Muhaliflerin yanı sıra
Esad'a karşı çıkan dış güçler de vardı. Kimi ülkeler siyasi, kimi ise stratejik ve ekonomik nedenlerle rejimin düşmesini istiyordu. 4 Nisan 2017'de rejimin Han Şeyhun'da kimyasal saldırı düzenleyerek 100'den fazla sivilin ölümüne ve 500'den fazla sivilin zehirlenmesine neden olan bir katliam yaptığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler acil olarak toplandı. Buna rağmen Suriye'ye doğrudan yaptırım önerisini Rusya ve Çin veto ettiler. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın emriyle ABD, El Şayrat hava üssünü bombaladı. Esad'ın müttefiki Rusya bu bombardımanı sert bir şekilde kınadı. Bunu Birleşmiş Milletler'e rağmen alınmış, hukuksuz ve egemen bir devlete saldırı olarak nitelendirdi. Ardından ABD ile olan askeri işbirliğini askıya aldı ve Suriye'deki savunmasını güçlendirdi. Bu olay Suriye Savaşı'nda Washington ile Moskova arasındaki gerilimin zirveye çıktığı an oldu. Türkiye, komşusu Suriye'deki savaşı hem bir fırsat hem de bir tehdit olarak gördü. Erdoğan, İslamcı isyancıları destekledi ama aynı zamanda Suriye Kürtlerinin güçlenmesinden de endişe duydu. Suudi Arabistan ve Katar, savaşın başında isyancı grupları finanse eden ilk ülkeler arasındaydı. Hedefleri İran ve Rusya'nın Suriye'deki nüfusunu zayıflatmaktı. Ancak zamanla özellikle DAEŞ'in güç kazanmasıyla birlikte Körfez ülkeleri bu savaştan geri çekilmeye başladı. Sonuç olarak Suriye Savaşı basit bir iç savaş değildir. Suriye, her aktörün kendi çıkarlarını gözettiği küresel bir savaş alanına dönüşmüştür. 27 Şubat 2016'da Suriye'de bir ateşkes ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya tarafından müzakere edilen bu anlaşma, DAEŞ ve El-Nusra'yı dışarıda bırakıyor ve sivillere insani yardım sözü veriyordu. Ancak kısa sürede ihlaller başladı. Rejim hava saldırılarını sürdürdü. İsyancılar ise Rusya'yı ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Haftalar içinde savaş yeniden başladı. Ateşkes çöktü ve Suriye bir kez daha kaosa sürüklendi. Türkiye, Rusya ve İran önderliğinde yapılan Astana anlaşmaları şiddeti azaltmak ve sivilleri korumak amacıyla 4 ayrı gerginliği azaltma bölgesi oluşturulmasını sağladı. Ancak sahadaki gerçeklik bambaşkaydı. Ateşkes bölgeleri özellikle rejim tarafından hızla ihlal edildi. Esad rejimi stratejik bölgeleri geri almak için saldırılarını yoğunlaştırdı. Doğu Guta, gerilimi azaltma bölgelerinden biri olmasına rağmen 2018 yılında rejimin ağır saldırılarına maruz kaldı ve bu saldırılar sonucu binlerce sivil hayatını kaybetti. Aynı dönemde Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlerine karşı askeri operasyonlar başlattı. Özellikle Afrin'e yapılan müdahale, çatışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Resmi olarak bu operasyonlar, güney sınırını güvence altına almak amacıyla yapıldı. Ancak Ankara bu sayede Kuzey Suriye'de stratejik bir alanı da kontrol altına almış oldu. Mart 2019'da DAEŞ'in son kalesi olan Bağuz düştü. Bu, sözde halifeliğin toprak hakimiyetinin sonu oldu.
İdlib, rejime karşı direnen son büyük isyancı kalesi olarak rejim ve Rusya'nın saldırılarıyla şiddetli çatışmalara sahne oldu. Bu durum uluslararası gerilimleri daha da tırmandırdı. Yıllar süren çatışmalardan sonra Suriye, eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik krizin içine sürüklendi. Uluslararası yaptırımlar, yolsuzluk ve altyapının çökmesi halkı sefalete mahkum etti. Ekonomik çöküş, yerel kaos ve kamu hizmetlerinin tamamen yok oluşu karşısında Suriye'nin güneyinde yeni bir öfke dalgası yükseliyor. Tarihsel olarak Dürzi toplumunun kalesi olan Süveyda'da halk sokaklara dökülüyor. Mesajları net. Yeter artık yoksulluktan, yeter artık adaletsizlikten, yeter artık sessizlikten. 2011'deki ilk ayaklanmalardan farklı olarak bu isyan ne silahlı ne de ideolojik. Sosyal, kendiliğinden gelişen ve halktan doğan bir hareket. Uzun süre çatışmalardan uzak kalmış bir bölgede kadınlar, erkekler, gençler ve yaşlılar birlikte ayağa kalkıyor. Boyun eğmeyi reddediyor. Halk rejimin düşmesini istiyor sloganları duvarlara geri dönüyor. Yerel meclisler kuruluyor, yolsuzluğun sona ermesi ve barışçıl bir değişim çağrısı yapılıyor. Süveyda'da ve Suriye'nin başka köşelerinde yeni bir nesil filizleniyor. Savaş ve kıtlıktan başka bir şey bilmeyen ama buna rağmen hala adalet, özgürlük ve bir gelecek hayali kuran bir nesil. ...2024 Kasım ayının sonunda beklenmedik bir gelişme, savaşın seyrini tamamen değiştirir. İdlib vilayetinden harekete geçen, eski El-Nusra cephesinden doğan İslamcı koalisyon, Heyet Tahrir el-Şam liderliğindeki isyancı güçler, benzeri görülmemiş bir saldırı başlatır. Sadece birkaç gün içinde rejimin savunma hatları, kağıttan bir kule gibi çöker. 5 Aralık'ta Halep düşer. Dokuzunda Humus. 12'sinde ise Şam'a ulaşılır. Binlerce rejim askeri firar eder veya teslim olur. Yıllarca süren savaş ve kıtlıktan bitap düşmüş halk, isyancıların gelişini umutla ama aynı zamanda endişeyle karşılar. 2 haftadan kısa sürede düşünülemez denilen şey gerçekleşir. Şam düşer. 2011'den bu yana ilk kez rejim başkent üzerindeki kontrolünü tamamen kaybeder. Ancak bu zaferin ardından daha da belirsiz bir dönem başlar. Güç boşluğu dönemi. ...8 Aralık 2024. Suriye tarihine kazınacak bir gün. 13 yıldan uzun süren iç savaş, yıkım, baskı ve acının ardından Beşer Esad rejimi nihayet çöker. Yıkılmış başkentte kuşatılan Suriye Cumhurbaşkanı, Kasrun'daki başkanlık sarayını alelacele terk eder. Bu çöküş tesadüf değildir. Derin bir bölgesel sarsıntının parçasıdır. Ukrayna'daki savaş,
Rusya'nın askeri kaynaklarını tüketmiş ve Moskova'nın Suriye'ye desteğini ciddi şekilde azaltmasına yol açmıştır. Bu da Esad rejimini en güçlü müttefiğinden mahrum bırakmıştır. Aynı dönemde İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını arttırmış, Şam'ın sadık müttefiki Hizbullah'ı hedef almıştır. 27 Eylül 2024'te Beyrut'ta düzenlenen bir İsrail hava saldırısı, 30 yıldan uzun süredir Hizbullah'ın genel sekreteri olan Hasan Nasrallah'ın ölümüne neden olur. Bu, hareketin liderliğini sarsar ve Suriye rejiminin askeri desteğini sekteye uğratır. İran'da İsrail'e yönelik başarısız hava saldırılarının ardından ekonomik krizle boğuştuğu için Suriye'ye etkin bir şekilde müdahale edemez hale gelmiştir. Yalnız kalan rejim, savaşın ve terk eden müttefiklerin ağırlığı altında çöker. 8 Aralık'ı 9 Aralık'a bağlayan gece, birçok güvenilir kaynağa göre bir Rus uçağı Esad'ı sahil kenti Laskiye'ye, oradan da Moskova'ya taşır. Herhangi bir resmi açıklama yapılmaz. Sadece ağır bir sessizlik eşlik eder bu kaçışa. Her ne kadar rejim ne pahasına olursa olsun ayakta kalacağım diyerek yola çıkmış olsa da birkaç gün içinde yerle bir oldu. Fakat bu diktatörlüğün sonu Suriye halkı için henüz bir barış anlamına gelmiyor. Çünkü artık ortada paramparça olmuş, yaralı, belirsizliklerle dolu bir ülke var. Bu enkazın altında kalanları ayağa kaldırmak Suriye halkının omzuna düşen bir sorumluluk.
çok uzun süre susturulmuş, korkuyla bastırılmış, sürgüne zorlanmış bir halk. Şehirleri yerle bir edilmiş, çocukları bombalar altında büyümüş, hayalleri enkaz altında kalmış bir halk. Özgürlüğün artık yasak bir kelime değil, yaşayan bir gerçeklik olması için bugün her zamankinden fazla ayağa kalkmalı. Yalnızca duvarları değil, yok edilen onurunu da yeniden inşa etmeli. Adalet talep etmeli, sonsuz fedakarlıklarının anlamını yeniden bulmalı. Çünkü Suriye'ye yeniden onur kazandırmak, uğruna ölenlerin anısını yaşatmak demektir.